Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın en çok merak uyandıran mahallelerinden birinde yürüyeceğiz. Notting Hill. Renkli evler, Portobello Road pazarının cıvıltısı, Karayip kültürünün, müziği ve yazın sokağa taşan bir karnaval. Burası bir mahalleden fazlası. Bir ruh halidir. Burada ne görürüm, nasıl gezerim, ne zaman gitmeliyim diye düşünen herkes için net, akıcı ve sıcak bir anlatımla yanınızdayım. Notting Hill nedir ve neden önemlidir? Burası Batı Londra'da, Kensington ve Chelsea Kraliyet Belediyesi sınırlarında yer alan, sinema sayesinde dünyaya hızla yayılan bir semttir. Ama ünü sadece filmlerden gelmez. Portobello Road boyunca uzanan tezgahlar, antikacılar, kahveciler ve bağımsız dükkanlar, mahallenin gündelik hayatını bir açık hava sahnesine çevirir. Ulaşım da kolaydır. Notting Hill Gate, Ladbroke Grove ve Westbourne Park istasyonlarından kısa yürüyüşlerle merkezine varırsınız. Tarih sahnesine kısa ama güçlü bir bakış atalım. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Karayipler'den İngiltere'ye gelen göçmenler, kültürlerini müzikle, dansla ve yemekle bu sokaklara taşıdı. Bugün bunun en görünür yüzü, her yıl Ağustos sonunda yapılan Notting Hill Karnavalı'dır. Avrupa'nın en büyük sokak festivallerinden biri kabul edilir ve 2 gün boyunca yüz binler değil, milyonlar akın eder. Ritimler yüksektir, kostümler göz kamaştırır, sokaklar çelik bandolar ve ses sistemleriyle dolar. Programlar yıllara göre değişir ama öz aynı kalır, Karayip mirasını kutlamak. Ziyaretçi rehberine geçelim. Ne zaman gitmeli diye soranlara 2 farklı önerim var. Fotoğraf için erken saatler. Sabah ışığı pastel renkleri yumuşatır, sokaklar sakindir. Pazar içinse en hareketli gün cumartesidir. Antika ve moda standları tam kadro sahnededir. Cuma günü de antika ağırlıklı bir gün olarak öne çıkar. Hafta içi alışveriş ve sokak yürüyüşü sevenlere daha ferah bir deneyim sunar. Zamanlar sezona göre oynayabildiğinden, pazarın ana akışı cumartesi yoğunluğu, hafta içi ise daha sakin ritim olarak aklınızda kalsın. Ne kadar süre ayırmalı derseniz, keyfine varmak için en az 2 saat ayırın. Portobello Road boyunca ağır ağır yürüyün, tezgahlara göz atın, bir kahve molası verin. Fotoğraf tutkunuysanız, Lancaster Road'daki canlı renkli sıraları ve St. Luke's Mews'teki pembe evi plana ekleyin. Bu durumda 3 saate yaklaşmanız normaldir. Acelesiz olun, çünkü Notting Hill yürüyerek tadına varılan bir yer. Nasıl gezilmeli, neler gerekli? Rahat ayakkabılar, hafif bir yağmurluk ve küçük bir su şişesi yeter. Sokaklar, günün belli saatlerinde kalabalık olur. Çantayı küçük tutmak hareketi kolaylaştırır. Ve önemli bir hatırlatma. Renkli evler, özel mülktür. Kapı önlerini kapatmadan, çöp kutularını ve posta kutularını kadraja zorlamadan, komşuların mahremiyetine saygı duyarak fotoğraf çekmek mahallenin huzurunu korur. Son dönemde bazı sakinlerin yoğun fotoğraf trafiğinden bunaldığına dair haberler çıktı. Nazik davranmak bu yüzden de kıymetlidir. Ne görülmeli, nerede fotoğraf çekmeli diye soranlara önce pazarın omurgasını öneririm. Portobello Road'un farklı bölümleri farklı ruhlara hitap eder. Güneyde moda, ortada taze sebze meyve, yukarılara çıktıkça antika ve ikinci el standları, aralara serpiştirilmiş plak dükkanları, vintage giyim mağazaları ve kahveciler de ayrıca keyiflidir. Cumartesi günü kalabalığı görsel bir şölene dönüşür. Tezgahların rengi, satıcıların seslenişi ve sokak müzisyenlerinin tınısı hikaye anlatır. Bir ara elektrik sinemaya uğrayın. Portobello Road üzerindeki bu salon, Birleşik Krallık'ta sinema için özel tasarlanmış en eski yapılardan biri sayılır ve 1911 yılında kapılarını açmıştır. İçeride deri koltuklar, önünüzde küçük bir sehpa ve perdede klasik ya da yeni bir film. Üstelik dış cephesi de fotoğraflık. Film seviyorsanız bu küçük mola gününüze hoş bir ritim katar. Renkli evler için 2 durak veriyorum. İlki Lancaster Road. Burada canlı yeşiller, morlar, sarılar, maviler yan yana dizilir. Kontrastların gücü fotoğrafa iyi yansır. İkincisi St. Luke's Mews. Arnavut kaldırımlı, sakin bir ara sokak. Pembe cepheli ev, romantik filmlerin sahnesinden fırlamış gibidir. Fotoğraf çekerken kısa durun, kapı önlerini boş bırakın, sakinlerine selam verin. Bu 2 nokta, Notting Hill'in kartpostal köşelerini arayanlar için idealdir.
Yakınlarda başka ne var? Westbourne Grove güzergahı şık dükkanlar ve kafelerle doludur. Biraz daha yürürseniz Kensington Gardens'a, yani Hyde Park'ın batı ucuna bağlanırsınız. Ama çoğu ziyaretçi için günün kalbi hala Portobello'dur. Ulaşımı da kolaydır. Notting Hill Gate, Ladbroke Grove veya Westbourne Park istasyonlarından birini seçip semte girersiniz. Bilet makineleri, işaretlemeler ve kısa yürüyüşlerle her şey anlaşılır ve pratiktir. Efsaneler ve sinema anekdotları olmazsa olmaz. Notting Hill filminin mavi kapısı, Westbourne Park Road üzerinde bir evdedir ve hala pek çok hayran o kapının önünde fotoğraf çeker. Kitapçı sahneleri ise gerçek bir kitabevinden esinlenmiştir. Bugün Notting Hill Bookshop adıyla gezginleri ağırlar. Aşina olduğunuz o pembe evin bulunduğu St. Luke's Mews ise Aşk Her Yerde filminin unutulmaz kart sahnesinin geçtiği yerdir. Sinema, bu mahallede bir sokak tabelası kadar gündeliktir. Karnaval zamanı nasıl bir plan yapmalı? Notting Hill Karnavalı, Ağustos ayının son uzun tatilinde yapılır. Cumartesi günü çelik bando yarışması biletli bir etkinliktir. Pazar aile günüdür. Pazartesi yetişkin geçitleri ve büyük finaldir. Kalabalık çok yoğundur. Telefon çekimi zorlayabilir, bazı istasyonlara giriş çıkışlar kısıtlanır. Rahat ayakkabı, küçük çanta, su, şapka ve güneş koruması iyi bir fikir. Güzergah ve yol kapanışlarını önceden kontrol edip bir buluşma noktası belirlemenizi öneririm. Ritim yüksek, enerji samimidir. Giriş ücreti var mı? Bilet nereden alınır? Mahalleyi ve pazarı gezmek ücretsizdir. Pazar, kamusal bir açık hava deneyimidir. Sadece özel sergiler, etkinlikler ya da kapalı mekanlardaki atölyeler biletli olabilir. Pazarın çalışma düzeni günlere göre değişir. Ana günün cumartesi olduğunu ve hafta içi dükkanların büyük bölümünün açık kaldığını tekrar not edelim. Ulaşım için metro en pratik seçenektir. Notting Hill Gate ve Ladbroke Grove'dan pazara yürüyüş 10 dakika civarındadır. Kimler için uygun? Çocuklu aileler, sokak fotoğrafçıları, vintage meraklıları, sokak lezzetlerini sevenler. Yürümeyi sevenler için bulunmaz bir rota. Engelli misafirler için de pazar günleri kalabalığın dağıldığı saatleri veya hafta içi sakin zamanları öneririm. Tezgah araları daralabildiğinden refakatçi ile gezmek konforu artırır. Karnaval günlerinde ise kalabalık yoğunluğunu ve yüksek ses seviyesini göz önüne almak gerekir. Ne yapılır? Nasıl bir rota izlenir? Sabah erken Notting Hill Gate'den girin. Pembridge Road üzerinden Portobello Road'a bağlanın. Önce güneydeki moda ve gıda tezgahlarını gezin, kahve molası verin. Öğleye doğru antika bölümüne ilerleyin. Öğleden sonra Lancaster Road'da renkli evleri görün. Westbourne Grove üzerinden St. Luke's Mews'e geçin. Gün batımına yakın pazar yavaşlar. O saatler sakin fotoğraf için idealdir. Vaktiniz kaldıysa Elektrik Sinema önünde kısa bir mola verin, sonra Westbourne Park istasyonuna doğru yürüyün. Bu ritim kalabalığı en az hissedeceğiniz akışlardan biridir. Küçük ama önemli bir nezaket kuralıyla noktalayayım. Notting Hill'in en güzel yanı mahallenin hala yaşayan bir yer olmasıdır. Renkli kapılar ve pencereler birilerinin evine açılır. Fotoğraf çekerken kapı eşiklerini boş bırakın, arabaların önünü kapatmayın, kısa durun ve gülümseyin. Komşuların gülümsemeyle karşılık verdiğini görmek, bu gezinin en güzel anısı olabilir. Şimdi sizi davet ediyorum. Bir kahve alın. Portobello'nun sesine kulak verin. Lancaster Road'da bir rengi, St. Luke's Mews'te bir ayrıntıyı seçin. Sonra kendinize şu soruyu sorun. Bir mahallenin renkleri sizin gününüzün ritmini değiştirebilir mi? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bu anlatım hoşunuza gittiyse kanalı takip edin, bir sonraki keşifte yeniden buluşalım. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.